Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok lezzetli, tüm kış boyunca tüketebileceğiniz hamur tarifi vermek istiyorum. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu yoğurarak başlayalım. Evet, göz kararı un koyduk büyük bir leğenin üzerine. 1 paket irmik, 2 avuç dolusu da kalın turşuluk tuz ilavesi yapıyorum ve tüm malzemeyi elimle karıştırıyorum. Hamurun orta kısmını çukur açalım. 10 adet yumurtayı çırptım. Biraz da sıvı yağ ekledim. Orta kısmına ekliyorum. 3 litre süt ve su karışımı ekliyorum. Ilık olacak şekilde azar azar ekliyorum ve hamuru hızlı bir şekilde yoğuruyorum. Evet, kalan süt ve suyu ilave ediyor annem. Bir yandan da yoğurmaya devam ediyorum. Sert bir hamur yoğuralım. Evet, yarım litre kadar da su ilavesi tekrardan yapıyoruz. Ve hamuru toparlayana kadar yoğuruyorum. Evet, toparladığım hamuru biraz daha yoğuruyorum. Daha sonra dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen hamur daha kolaylıkla açılacağı için mutlaka dinlendirelim hamurumuzu. Makarna mantı hamuru ne kadar sert olursa o kadar lezzetli mantılar ve makarnalar elde etmiş oluruz. Hamurdan bir parça kestik. Sofranın üzerine un serperek tekrardan yoğuruyoruz. Evet, uzun şeritler halinde keserek silindir haline getirelim. Mantı hamuru keseceğiz. Evet, portakal büyüklüğünden biraz büyük olacak şekilde bezeler kesiyoruz ve yuvarlıyoruz. Bu büyüklük yeterli olacaktır. Evet, hamuru kesmeye devam ediyoruz. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, kestiğimiz bezeleri yuvarlayalım ve uygun bir tepsiye alalım. Evet, ilk tepsimiz hazır mantı için. Diğer bezeleri de makarna için annem bezeler halinde kesmeye devam ediyor. Evet, mantı hamurunu açıyorum. Biraz un serperek merdane veya oklava yardımıyla açabilirsiniz. Yufka hamuru gibi kolaylıkla açılmıyor. Biraz daha zor, sert olduğu için. Yufka hamurundan biraz kalın olacak şekilde bezemi açmaya devam ediyorum. Evet, bu incelik yeterli olacaktır. Sacın üzerine yayıyorum. 30 saniye kadar pişirmemiz yeterli olacaktır. Hemen ters çeviriyorum. Diğer tarafı da 30 saniye pişirdikten sonra hemen kaldırarak temiz sofra bezi arasına alıyorum. Diğerlerini de aynı yöntemle pişirerek ilk pişirdiğim üzerine alarak sofra bezi üzerinde kapalı bir şekilde bekletiyorum. Evet, mantı makarnayı biz saçta biraz pişiriyoruz. Kurutması daha kolay oluyor. Hem de lezzeti saç lezzeti olduğu için daha güzel oluyor.
Evet, makarna hamurlarını da mantı hamurlarından bayağı büyük olacak şekilde ayarladık. Şimdi makarna hamurumu açıyorum. Makarna hamuru mantı hamurundan daha kalın olacak. Evet, kalın olacak şekilde açmaya devam ediyorum. Bu kalınlık yeterli olacaktır. Evet, sacın üzerine alarak makarnamızı kurutuyoruz. Sık sık çevirelim. Kurutmamız yeterli olacaktır. Üzeri hiç kızarma olmadan böyle sık sık çevire çevire pişirelim, kurutalım. Daha sonra sofra bezinin üzerine alarak arasında bekletelim. Diğerlerini de aynı yöntemle pişirmeye devam edelim. Çok uzun süre pişirmeyelim. Kurutmamız yeterli olacaktır. Evet, sofra bezinin arasına alıyoruz. Evet, mantı hamurlarımı 6 tanesi üst üste aldım. 4 dilim halinde kesiyorum. Daha sonra 2 parmak genişliğinde olacak şekilde kesiyorum. Evet, diğerini de aynı yöntemle aynı ebatta kesmeye çalışıyorum. Üçgen olacak şekilde dilimler halinde mantıları kesiyorum. Mantı hamurlarımız bitene kadar kesmeye devam edelim. Evet, ara sıra da karıştıralım. Evet, 5-6 tane makarna hamurunu üst üste aldım. 4 dilim halinde, parçalar halinde kesiyorum. Daha sonra dilediğiniz uzunlukta kesebilirsiniz. Evet, ince ince olacak şekilde makarnalarımızı keselim. Kestikten sonra da en son mutlaka birbirine yapışmaması için karıştıralım. Evet, makarnalarımı kesmeye devam ediyorum. Evet, biz el birliğiyle makarnalarımızı kesiyoruz. Evet, kesmeye devam ediyorum hızlı hızlı. Ara sıra mutlaka karıştıralım, birbirine yapışmasın. Evet, kestiğimiz mantı makarnaları temiz bir sofra bezi üzerine ince tabaka halinde yayalım ve güneşte kurutmaya bırakalım. Ara sıra mutlaka
bir araya toplayarak tekrardan yayalım. Küflenme olmasın. Mantı ve makarnalar şıkır şıkır olana kadar kurutmaya bırakalım. Daha sonra bez torbalarda bir kış boyunca muhafaza ederek tüketebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.